Evet, Gezgin Hemşire YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi bir oynatma listesi oluşturdum. Burada ne olacak? Ben size onları teker teker sayayım. Hemşirelikle ilgili biraz size bilgi vereceğim. Daha sonrasında İngilizce ile ilgili, İngilizcemi nasıl geliştirdim ve size verebileceğim tavsiyeler nedir? Bununla ilgili bir video gelecek. Hepsi ayrı bir video olacak, bilginiz olsun. Hemşirelikle ilgili video, İngilizce ile ilgili video. Yurt dışında çalışabilmek için ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da hemşire olarak çalışabilmek için hangi aşamalardan geçmemiz gerekiyor ve bununla ilgili denklik sürecine değineceğim. O da ayrı bir video olarak gelecek. Ve burada bu ülkelerde yani ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'da hemşire olarak çalışabilmek için NCLEX diye bir sınav var. Ona girip geçmemiz lazım. Bu sınava nasıl hazırlanmalıyım? Nereden hazırlanmalıyım? NCLEX nasıl bir sınavdır? Bununla ilgili bilgi gelecek. Beşincisi dil sınavı, İngilizce dil sınavı PT ile ilgili size bilgiler vereceğim. Ve altıncı video da şununla ilgili olacak. ABD'de hemşire olarak nasıl çalışabilirim? Bununla ilgili videolar gelecek. Bu videoların hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani ilk video hemşirelikle ilgili. Onu izleyemeyebilirsiniz ama bence izleyin. Diğer bütün videoları izlemeniz lazım. Mantığın oturması için. Dostlar, bu süreçte Göçmen Hemşire kanalımız var Telegram'da. Göçmen Hemşire Topluluğu diye bir Telegram grubu var. Oraya oraya giriş yapın. Oraya sizi Kenan abi alabilir. Kenan Ören. Yine Telegram'da Göçmen Hemşire Kenan Ören yazarsanız ona bir mesaj atarsınız. Eğer lisans mezunu hemşireyseniz ona mesaj atarsanız sizi gruba alırsınız. Hem kanalımı hem Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Bu video serisi bence çok güzel olacak. Çünkü ben internette araştırma yaptım. Böyle bir video serisi bulamadım. Daha doğrusu birçok konuyla ilgili Türkçe kaynak bulamadım. Sizin için bence çok güzel bir kaynak olacak. Aşağıda benim Instagram hesabım var ve diğer sosyal medya hesaplarım. Oradan da takip edebilirsiniz. Ve her videonun altına yorum yazarsanız onunla ilgili de yani sorular biraz çoğalınca işte 2 ay sonra 3 ay sonra neyse bir video daha yapmaya çalışırız veya verebileceğim makul cevaplar varsa verebilirim. Bilginiz olsun. Hadi başlayalım. Şimdi geldik NCLEX sınavına. En çok korktuğumuz kısım. Bu nasıl bir sınav? Nasıl hazırlanmalı? Geçebilir miyim? Geçemez miyim? Bununla ilgili biraz muhabbet edelim istiyorum. Şimdi öncelikle şunu kafanıza koyun. Kesinlikle Türkiye'de eğitim almış biri ve hastanede biraz tecrübesi olan, örnek veriyorum 1 yıl 2 yıl acil, yoğun bakım, ameliyathane gibi yerlerde yani özellikle buralarda çalışan bir insanın bu sınavı, abartısız söylüyorum, hadi 6 ay olsun, 4 diyecektim de hadi 6 olsun, 4-6 ay içinde düzenli, güzel çalışarak, bol soru çözerek geçmeme ihtimali %0. Abi hadi birinci sınavda heyecan yaptın, şey oldu geçemedin. İkincide mutlaka geçersin. İkincide geçemedin mi? Üçüncüde geçersin. Bakın bu sınav geçilmeyecek bir sınav değil. Sadece şunu anlatmak istiyorum. Kafanıza şunu koymayın. Birinciye girdin, geçemedin, bütün hayallerim yıkıldı. Dostlar bak, Amerika'da eğitim almış veya ana dili İngilizce olan ülkelerde eğitim almış insanların çoğu bu sınava ilk girişinde, ya çoğu demeyeyim de yani %70'i sanırım, öyle bir istatistik vardı, %70'i ilk girişinde geçebiliyordu. Ya senin bu sınavı ilk girişinde geçmen ne demek biliyor musun? Sen çok başarılı, çok çalışkan bir insansın demek. İkincide de geçsen bence bu aynı şey geçerli. Çünkü ana dilin İngilizce değil senin. Hatta üçüncü, dördüncüde bile geçsen sen çok başarılı bir insansın benim gözümde. Çünkü senin ana dilin İngilizce değil. Soru tarzı çok farklı. Bizim gibi değil adamlar. Ezber sormuyorlar. Yoruma dayalı. Bilgin olacak diyor ama yorumunu da katacaksın. Bunu da istiyor senden. Bence çok mantıklı ve çok güzel bir sınav. Hatta bu tarz bir sınavın Türkiye'de de yapılması gerekiyor. Yani bir hemşirenin abi matematikle, tarihle ne işi olabilir ki? Kesinlikle çok güzel, çok mantıklı bir sınav. Türkiye'de mezun olmuş, Türkiye'de herhangi bir üniversiteden mezun olmuş, 4 yıllık hemşirelik fakültelerinden mezun olmuş
bir insanın bu sınavı geçememe ihtimali bence yok. Geçmiyorsa abi muhtemelen çalışmıyordur. Onu size baştan söyleyeyim. Şimdi size öyle bir yayın hazırladım ki, öyle bir hazırlık yaptım ki, yani Allah'ın izniyle eksik bir şey kalmadı. Kaldıysa da sonradan ekleriz. Ya da bizim Enkleks'i geçen arkadaşlar izler, altına yorum yapar, ben de onu düzeltirim. Çünkü birçok insanın tecrübesini ben burada aldım. Yani sadece kendi tecrübelerimi değil, diğer arkadaşlar nasıl hazırlandı, nasıl yaptılar. Çünkü biz bu sınava hazırlanırken biri sınavı geçtiği zaman hemen şey soruyorduk. Ya nasıl hazırlandın, nasıl çözdün? Ve herkesten inanın farklı bir şey öğreniyorduk. Çok güzel bir rehber hazırladım size. Bu rehberi adım adım uygularsanız, dediğim gibi 6 ay içinde bu sınavı geçememe ihtimaliniz yok. Bu sınavı gözünüzde büyütmeyin. NCLEX sınavı çok mantıklı bir sınav. Ve inanın çalışırken zevk alacaksınız. Çünkü mesleğinizle ilgili olan şeyleri öğreniyorsunuz. Evet. Şimdi önce şunu söyleyeyim. NCLEX sınavına girebilmeniz için size bir hemşirelik kurulunda, ABD'nin hangi eyaletine başvurduysanız o eyaletin hemşirelik kurulundan bir numara almanız gerekiyor. Onlar size bir numara veriyor. Bu sınava Türkiye'de girebiliyorsunuz. Pearson'ın sitesi var. Hatta onu da birazdan gösteririm. Pearson'ın sitesine giriyorsunuz. Oradan kaydınızı yapıyorsunuz. Ücretinizi ödüyorsunuz. Sınav ve vergi dahil, ya eğer yanılmıyorsam 400-500 dolar gibi bir şeydi. Belki de yanılıyorum çünkü biz girdiğimizde 200 dolar vergiydi. Sınavda 200 dolar falandı. Ya 400-500 dolar söyleyin. Belki biraz az, belki biraz daha fazladır ama ortalama fiyatı bu şekilde. Türkiye'de çok şükür İstanbul'da test merkezi açıldı. Mesela Kenan abi, Özge abla gibi insanlar yurt dışında girdiler bu sınava. Gerçekten hem gidiş geliş işte vize işlemleriydi. Bunlar çok büyük bir sorunlar. Orada kalma yeri falan çok büyük maliyetler. Hatta benim hastanede aynı hastanede çalıştığım bir arkadaş daha var. O da NCLEX'i geçti. O İsrail'de girmişti mesela yer bulamadığı için. Çünkü pandemi döneminde yani tam o aralar giriyorduk biz sınavlara. Sadece Türkiye'den değil, Arap ülkelerinden yani İran'dan, işte Mısır'dan falan da çok gelen var Türkiye'ye o sınava girmek için. Dolayısıyla yer bulmak sıkıntı olabiliyordu ama şu anda daha rahat yer bulabiliyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim. Diyelim sınava girdiniz ve kaldınız. 45 gün sonra bir daha sınava giriş hakkınız oluyor. 45 günden önce giremiyorsunuz. Şimdi dostlar, NCLEX sınavı National Council Licensure Examination diye bir açıklaması var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da hemşirelik lisansı almak için gerekli olan bir sınav. Bu sınav hemşirelik okullarından mezun olan kişilerin mesleklerini uygulayabilmeleri için gereken bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarını değerlendirmek amacıyla genelde Amerika, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yapılıyor. Bilginiz olsun. Adaptif bir sınavdır. Yani bilgisayar tabanlı bir sınav. Bilgisayar adayın performansına göre soruların zorluk seviyesini ayarlıyor. Bilginiz olsun. Yani bu ne anlama geliyor? Sana bilgisayar soru soruyor. Cevapladın. Yani herkesin çözdüğü soruyu soruyor. Cevapladın. Biraz daha zor soru soruyor. Onu da cevapladın. Bir tane de biraz daha zor. Onu da cevaplayınca diyor ki ya bu alana hakim, başka bir konuya geçiyor. Ama sen yanlış çözdüysen o ileride sana yine mesela diyelim 85 soru en az soruluyor. En fazla da sanırım 150 soru soruluyordu ve sınav 5 saat sürüyor. 5 saat sürüyor dediğimde şey yapmayın. Mola alabiliyorsunuz. Sanırım 2 sefer mola alıyordunuz. Biz 85. soruda mola alıyorsunuz. Ha bir de şu var. Benim 85. soruya kadar girdiniz. 85. soruya kadar geldiniz. Sınavınız çok kötü geçti. Bilgisayar ekranı kapandı. Veya 85. soruya kadar geldiniz. Sınavınız çok iyi geçti. Bilgisayar ekranı kapandı. İkisi de olabilir. Yani sınavınız çok iyi geçerse de, sınavınız çok kötü geçerse de 85. soruda kapanabilir. Yani 85'te kapandı mı ya geçtiniz ya kaldınız. Anlatabildim mi? Ama 85. soruya gelince mola alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Sınav yerine pasaportunuzla gidiyorsunuz. Kesinlikle bak, pasaportsuz sakın gitmeyin sınav merkezine. Gitmeden önce sınav merkezini arayın. Person View İstanbul yazarsanız zaten çıkıyor. Beşiktaş'ta
Sınav merkezi. Ee, Yanınıza hiçbir şey alamıyorsunuz. Dolap var. Eşyalarınızı falan dolaba koyuyorsunuz. Telefonunuzu falan. Böyle size bir poşet veriyorlar. O poşeti kapatıyorlar vesaire vesaire. Sonra o poşeti siz dolabınıza koyuyorsunuz. Açarken de telefonu siz veriyorsunuz. Onlar açıyor. Poşeti onlar açıyor. Bilginiz olsun, öyle bir sınav. Yani şey değil, üstünüz aranıyor. Her giriş çıkışta. Diyelim lavaboya gideceksiniz. Çıkıyorsunuz, üstünüz aranıyor. Geliyorsunuz. Lavabodan çıktınız, geldiniz. Yine üstünüz aranıyor. Parmak izinizi basıyorsunuz. Öyle içeri giriyorsunuz. Çoktan seçmeli soruların yanı sıra grafikler, tablo yorumlama, sıralama gibi çeşitli soruları da var. Bilginiz olsun. Evet, başka size Newgen sorularını söyledim. 85-150 arasında soru var. Bir de size ben nasıl hazırlandım onu söyleyeyim. Bakın ben birazdan zaten açıklayacağım. E, Simple Nursing, Mark Klimek, UWord, Archer, bunların hepsini kullandım. Çok soru çözdüm. Kaç soru çözdüm? Herhalde bir 7-8 bin soru çözdüm. Bir de bakın size şunu söyleyeyim. Soru çözdünüz ya. Soruyu doğru cevaplamanız hiç önemli değil. Yanlış cevaplamanız da önemli değil. O sorunun açıklamasını okuyacaksınız abi. Soruyu doğru çözdüysen neden doğru çözdün? Soruyu yanlış çözdüysen neden yanlış çözdün? Bak, soruyu işaretledin. Yeşil tik geldi. Oh, hemen geçme. Soruyu bir oku. Açıklamasını. Sen bu soruyu doğru yaptın ama mantığı ne? Mantığını anlaman önemli. Bakın, bunların yaptığı sınav bilgi sınavı değil. Bileceksin ve yorum yapacaksın. Bizde bilgi olduğu için biz hep alışmışız. Bilgi sorusu çıksın. Bu sınav öyle bir sınav değil. Bileceksin ve yorum yapacaksın. Anlatayım. Adam diyor ki sen bir profesyonelsin. Biliyorsun ve ne yapman gerektiğini de biliyorsun. Okey? Şimdi bakın. Abi duygulandım ya. Nasıl göstereyim bunu? Bakın. Şöyle göstereyim bak. Bunlar benim notlarım. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle notlar çıkarmıştım kendime. Bakın, görüyor musunuz? Şu gördüğünüz hep not. Özenle yazdım hepsini. Hepsi İngilizce. Bakın. Ben böyle çalışmıştım. Seviyorum böyle çalışmayı. Notalar çalışmayı seviyorum. Hatta bak, şuraya da yazmışım. Buraya da ne yazmışım biliyor musunuz? Bak, Archer'da çözdüğüm sorular yanlış çıkınca açıklamasını falan yazıyordum. Niye yanlış olmuş? Bu da UWord için kullanıyordum. UWord'da soru çözdüm mü? Niye yanlış çıkmış? Cevaplarını yazıyordum. Dediğim gibi soruyu doğru çözmeniz değil, mantığını anlamanız önemli. Bak. Vay be. Görüyor musunuz? Evet. Ben böyle çalıştım dostlar. Bilginiz olsun. Birazdan size daha detaylı vereceğim. YouTube kanalları vereceğim. Soru bankaları, kimleri takip etmelisiniz, soru mantıkları nedir, nasıl sorular çözülüyor, soru tarzları nedir, soru çözerken mantık nedir, bunları size hepsini vereceğim. Bilginiz olsun. Evet, dediğim gibi bu sınava girebilmeniz için hemşirelik kurulundan ATT numarası almanız gerekiyor. ATT numarası aldıktan sonra personview.com bu siteye girip kendinize bir oturum alıyorsunuz. Yani ben bu sınava gireceğim diye ATT numaranızı sisteme giriyorsunuz ve sistem size, eğer yer boşsa slotları, yani schedule'ları görüyorsunuz. Türkçe söyleyeyim. Oturumları görüyorsunuz. Eğer açık yer varsa oradan kendinize Türkiye'de veya eğer pasaportunuz varsa, ben yurt dışında da girerim diyorsanız, en yakın İsrail'de vardı. İsrail'de, Londra'da bu sınava girebiliyorsunuz. Şimdi böyle sözel anlatıyorum ama bilgisayar üzerinden kayıt alarak anlatırsam sanırım daha iyi anlaşılacak. Size çok güzel bir bence video oldu bu. Çünkü birçok şeyi koydum, yani buraya koymadığım şey sanırım yok. Bayağıdır sabahtan beri araştırma yapıyorum. Şimdi bilgisayarımı ayarlayayım hemen. Bir dakikanızı alayım. Şimdi başlayalım. İlk önce NCLEX sınavına şu siteden Person View. Hatta şöyle yazabilirsiniz. Mesela Person NCLEX Schedule dediğiniz zaman zaten çıkıyor hemen. Scheduling diyor.
Bak burada diyor zaten. Must have received an ATT, yani bunu almanız gerekiyor diyor. Schedule etmeden. Buradan schedule online now diyorsunuz. Ve burada şey alıyorsunuz. Buradan schedule online now dedikten sonra sizi yönlendirdiği sayfada, şimdi benim bilgilerim çıkacağı için kapatıyorum sayfayı. Oradan şuraya giriyorsunuz. Start the registration process diyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Ben şimdi burayı açmıştım. Biraz uzun sürdüğü için kapatmışlar. Tamam, biz bir daha gireriz. Sorun değil. Hatta bir dakika şöyle gireyim. Evet, girdim. Şimdi start the registration process diyorsunuz. Neye bakıyoruz? Biz United States için bakıyoruz. RN için giriyoruz. PN değil. NCLEX RN. PN farklı. Burada işte ülkeyi seçiyorsunuz. Türkiye. Hatta şurada bir 10 karakterli bir şey vardı. O numarayı giriyorsunuz. Search diyorsunuz. Kendisi bulup getiriyor. Bilginiz olsun. Ne zaman mezun oldun diyor okuldan falan filan. İşte burada birkaç soru var. Bunları cevaplıyorsun. Next diyorsun. Sonra seni diğer sayfaya atıyor. Muhtemelen şimdi atmayacak. Evet. Birçok şeye girmediğimiz için. Ben sadece görün istedim. Nasıl giriliyor onu size göstermek istedim. Şimdi burası anlaşıldıysa ben burayı kapatıyorum. Tamam mı dostlar? Şimdi bakın. Size öyle bir kaynak öyle bir kaynak getirdim ki abi inanılmaz güzel. Birçoğumuz sınava bu arkadaşın yardımıyla kazandık. Nurse Mike diye biri. Kendisi bu işte kendini çok iyi geliştirmiş. İnanılmaz görsel efektler kullanmış. Şimdi bunun normalde Simple Nursing diye bir sitesi var. Oraya girip Simple Nursing. Buraya girip bunun eğitim setini istiyorsanız satın alabilirsiniz. Fakat en son 250 dolardı ama şu anda muhtemelen 300-400 dolar olmuştur. Biz yanlışını açmışız arkadaşlar. Şu full paketi alsan 300 dolar. Ne 300 dolar, 250-300 dolar. Neyse bizim burayla işimiz yok. Yani eğer Göçmen Hemşire Telegram grubuna girerseniz orada siz kaynak linkler var. Oradan bu dosyaları ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Şimdi bu dosyalarda ne var? Ben size biraz da onları tanıtayım. Bakın. Bu anatomi ve fizyolojiyi bence geçin. Buraya yani bunlar tamamen benim şahsi görüşümdür. Siz yaparsınız, yapabilirsiniz ama ben deneyimlerimi anlatıyorum. Ya sonradan sorumluluk almamak için bunu belirtmek istedim. Şimdi bu ne? Clinical Skills and More. Bu hemşirelik deneyimleri. Buraya bir göz atarsınız, tamam mı? İşte EKG nasıl takılır? Baş ayak değerlendirmesi nasıl yapılır? CVP pansumanın değişimi nasıl yapılır? Foley kateter nasıl takılır? İntramusküler enjeksiyon nasıl yapılır? IV girişimler nasıl yapılır? Bu tür şeyler var burada, tamam mı? Buna bir göz gezdirirsiniz. Şimdi burada önemli olan dersleri ben size söyleyeyim, bakın. Critical care. Bu çok önemli. Fundamentals. Bak bu çok önemli. Mother, baby, doğum. MedMath. İlaç hesaplama. Medical surgical. Bu da önemli. Mental health. Önemli. Patofizyoloji. Patofizyoloji neydi? Asit baz dengesi falan önemli. Teker teker bakacağız da. Pediatri. Pediatri önemli. Abi hepsi önemli ya. Farmakoloji çok önemli. Çok önemlileri söyleyeyim o zaman. Aynen, çok önemliler. Farmakoloji, critical care, med search. Bunlar çok önemli. Hatta ya şöyle söyleyeyim. Şimdi siz hangi alanda iyiyseniz diğerine, iyi olmadığınız alana daha çok çalışırsınız. Şimdi critical care önemli diyorum çünkü buradan acayip soru geliyor abi. Çok fazla soru geliyor buradan. Şimdi bakın bu adam nasıl anlatmış. Hatta öncesinde şunu söyleyeyim size. Eğer İngilizceniz çok iyi değilse, yani bu adam anlatış şekli, bakın şu şekilde, ben açayım bir önce videosunu, adamın videosunu açayım. Eğer adamın anlatış şeklini anlamıyorsanız, söylediklerini anlamıyorsanız ilk önce adamın YouTube'una girin, tamam mı? YouTube'da
YouTube'da da bazı videoları var. Yani hepsi yok, bazıları var. YouTube'da bu adam ilk önce alt yazılı bir izleyin. Bir hafta, 10 gün, böyle 2 hafta, 3 hafta izledikten sonra zaten adamın ne söylediğini anlıyorsunuz. Alışıyorsunuz aksanına. Bunu söylemek istedim çünkü bazıları soruyor alt yazılı var mı diye. Alt yazısı yok. Zaten gerek de yok. Çok açık bir İngilizce kullanıyor. Zaten bütün her şeyi adam nasıl söyleyeyim? Böyle görsel materyallerle desteklemiş. Product İnanılmaz işimizi administration is our kolaylaştırmış next yani. topic. Now we have Bakın. three types. PRBC, these clients on the ECG monitor. So ATI mentions the Bakın. Şimdi YouTube'a girdim. Simple Nursing'e girdim sayfasına. Tamam, burada bir sürü videosu var adamın. Ne izle bak ne izleyelim? Önemli bir şey açayım size. Farmakoloji açayım. Aynen, farmakoloji. Hey guys, Nurse Mike here, and welcome to SimpleNursing.com. Check out our brand new app and get access to our new 20. So remember, guys, over 20 is very toxic. And we take the medication at the same time daily because of the narrow therapeutic index. Now, that's a really big Görüyor key musunuz? Ne word. kadar basit bir Same dil kullanıyor. time every day for drugs with a narrow therapeutic range. Now, the next key point is toxicity. The early signs to report to the HCP, Şimdi these are the bunu big NCLEX tips, abruptly. This typically goes for any drug. bu arada şunu söyleyeyim kaçırmadan dostlar. Fancy words for overgrowth of gum tissue around the teeth, resulting in big, don't stop. Abi bu adamın, bakın burası çok önemli. Bu adamın şu sarı verdiği şeyler var ya, NCLEX tip diye. Bunları kesinlikle not edin bak. Bunları kesinlikle not edin. Çünkü ben sınavda bu adamın ya şuralar önemli diye bize not aldırdığı bu sarı yerlerin birçoğunu gördüm. Bilginiz olsun bak. Bu sarı yerleri mutlaka not Big alın. Tabii yine önemli gördüğünüz yerleri, eksik olduğunuz yerleri tabii ki not gums alın. are Ama bu sarı completely yerler çok normal. önemli. Bilginiz olsun. Administration. One question bank stresses the importance of phenytoin with tube feeding effectiveness. Anlatmak istediğim, eğer adamın dilini anlamıyorsanız abi bu adam bir hafta böyle alt yazılı izleyin. Tamam mı? Şimdi bunu kapatıyorum. Videoyu Order açıyorum. response to 4 hours as we can select one where not be rejected by the patient. These were the Soru only da key veriyor burada. points. Only here is that we give ROGAM to shield and protect. İnanılmaz güzel anlatmış adam. İnanılmaz güzel anlatmış. Yani öyle böyle değil. Şimdi burası önemli. Ben size bunu söyleyeyim bak. Bu kardiyaklar falan, EKG'ler bunlar önemli. Bak EKG bana sınavda 2-3 tane çıktı. Onu söyleyeyim size. Ben sınavda şeyi söylemedim ya. Kaç soru çıkıyor falan onu söylemedim. Neyse onu ayrı bir video çekip videonun başına eklerim. Mekanik ventilasyon. Bunlar önemli. Tamam. Buradan çıkıyorum. Fundamentals. Ya bu biraz şey. Bak bunu bilmeyebilirsiniz. Bu biraz karışık. Özellikle şu HIPAA, Ethics, Legal falan var ya. Bunlar biraz şey. Buna iyi çalışmanız lazım. Buradan soru geliyor çünkü. Bunlar bizim nasıl söyleyeyim? Oradaki kurallar gibi söyleyeyim. Ya mesela bazen soru çıkıyordu. Adam işte CPR yapıyorsunuz. Yakını geldi. İşte diyor ki içeri al. Bizde öyle bir şey olur mu? Olmaz. Ama orada demek ki farklı uygulamalar var. Ben yanlış da hatırlıyor olabilirim de bir örnek olarak söyledim sadece. Bunları artık çalışacaksınız. Yani başka kaynaklardan falan da bir şekilde anlayana kadar bunlara çalışacaksınız. Bunu geçiyorum. Bu doğum ve bebek, yeni doğmuş bebek bakımı, doğumdan sonra bakım, doğumdan önce bakım falan. Doğum önemli. Doğuma bakacaksınız arkadaşlar. Doğumdan sonra geliyor. İlaç hesaplama. Bunu biliyorsanız soru çözün sadece. Eğer bilmiyorsanız bir göz atın ama. Çünkü bizde genelde doktorlar hesaplıyor. Ya da nasıl söyleyeyim? Artık alışmışız yani. Bir tablo var. O tabloya alışmışız. Onu yapıyoruz. Burada biraz farklı olabilir. Bilginiz olsun. MedSearch. Şimdi MedSearch'te ne var? Kardiyak var, Critical Care var, EKG, endokrin, bütün hastalıklar var neredeyse. Bakın burada kardiyak çok önemli. Critical, EKG, endokrin, sıvı elektrolit dengesi,
Ya bunlar benim kendi şahsi fikirlerim. Siz yine hepsine çalışın. Şu önemli değil diyeceğim bir şey yok. Bak şu önemli. Bu ne biliyor musunuz? Bazı orada hemşire yardımcıları falan var. Hangi işi diyor sen hemşire yardımcısına verebilirsin. Hatta LPN, CPN iki çeşit var. Biri hemşirenin yardımcısı, diğeri de işte bakım falan yapıyor. Yürütüyor hastayı, yemek yediriyor falan. Buna çalışmanız lazım. Soru geliyor buradan. Bak bu önemli. Solunum. Solunum önemli. Bilginiz olsun. Solunumdan çok soru gelir. Hepsi önemli ama ben en önemlilerini söylüyorum. Şimdi sınava girer adam der ki bunu önemli demedin. Dedim biz de çalışmadık. Öyle bir şey olmasın sakın. Mental. Mental'a çalışacaksınız arkadaşlar. Mental zevkli bence çalışması da. Psikiyatri. Patofizyoloji. Patofizyolojiye de göz atın. Ya aslında birazdan soru çözme kısmına geçeceğim. Orada biraz daha detay vereceğim size. Zaten soru çözerken nerede eksik olduğunuzu anlıyorsunuz. Pediatri, bu da önemli. Ben bunu şey için yani böyle açıyorum ki hani bir bilginiz olsun ya, böyle bir kaynak var. Hemen hemen her ders var. Farmakoloji çok önemli abi. Farmakoloji çok önemli. Özellikle bak analjezikler, şunlar, blood thinners yani şeyler, Enox falan var ya onlar. Heparin, varfarin. Bunlar çok önemli bak. Kardiyo çok önemli. Mental bak çok önemli. Buradaki ilaçlar, antidepresanlar falan çok önemli. Onkoloji çok önemli. Solunum çok önemli. Şimdi diyeceksiniz her şey önemli diyorsunuz. Vallahi sınavda hemen hemen hepsi çıktı dostlar. Söyleyeyim. Ha, bir de şey var bak. Şöyle PDF şeklinde, tamam mı? Anatomiyi açmayayım. Mesela ne açayım? Farmakoloji açayım bak. Hatta şunu açayım bak belki. Şunu açayım bak. Bu bilmediğimiz bir şey olduğu için bunu açayım dedim. Bak. LPN size bahsettiğim hemşire yardımcısı veya LVN de deniyor. CNI UAP. Tamam mı? Şimdi bu ne yapabilir? Diyor ki vital alabilir. Hastayı diyor yürütebilir. Pozisyon diyor değiştirip hastayı yıkayabilir ve hastayı yedirebilir diyor. Şimdi bilgisayarım dondu. Ama şimdi bazen size bir soru veriyor. Hasta yeni ameliyattan çıkmış, hastanın trakeostomisi var veya örnek olarak söylüyorum. Yani kritik bir durumda. Bunu devretmezsin, tamam mı? Bunu CNA'ya devretmezsin. O sorulara dikkat edin. Aldığı çıkardığı bunu diyor kaydedebilir. Ama dediğim gibi yani soruda şey demez size ya CNA hangilerini yapabilir diye sormaz. Yani böyle bir soru gelmez. Size bir vaka verir, der ki bunun hangisini siz şuna şu işi yap diyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bak ne diyor? Değerlendirebilir, şey yapabilir, öğretebilir değil. Öğretir de belli başlı şeyleri veya monitörü izleyebilir. Bak diyor ki secondary reinforce. İlk önce diyor hastayı sen kontrol edeceksin. Diyelim ameliyattan hasta çıktı. Bunu LPN'ye git bunu kontrol et diyemezsin. İlk önce sen diyor gidip kontrol edeceksin. Eğer hasta stabilse, stabilliğinden eminsen ondan sonra diyor devredebilirsin. Bazı belli başlı şeyler için. Mesela diyor ki IV şey yapamaz. IV ilaç veremez. Bilgin olsun. Ama diyor eğer sen hastaya kan taktın. Hastanın ilk 15 dakika zaten senin izlemen gerekiyor. İlk 15 dakikada baktın hastada bir sıkıntı yok. İlk 15 dakikadan sonra diyor bunu monitöre et diyebilirsin. Vitallerini falan takip et diyebilirsin diye burada söylüyor. Ama diyor şey verebilir. Ağızdan diyor ilaç verebilir falan filan. İntramüsküler yapabilir. Subkutan yapabilir diyor.
Bak diyor, uzun zamandır yatan bir hastaya şey yapabilirsin diyor. Devredebilirsin ona. Bunu kontrol et diyebilirsin diyor. Discharge yani şey olacak. Nasıl söyleyeyim? Taburcu olabilecek hastayı. Ben öyle anladım da. Ama diyor yeni yatan hastayı, yeni ameliyattan çıkmış hastayı veya vitalleri böyle kritik şeyde olan hastaları ilk değerlendirmeyi, bak bu çok önemli. İlk değerlendirmeyi ve ilk eğitimi diyor buna devredemezsin. LPN'ye devredemezsin. Bunları senin yapman gerekiyor diyor. Tamam mı dostlar? Bakın burada da bir soru vermiş. Select all that apply. Ha, bu sorunun gelmesi de iyi oldu. Şimdi bakın. Bu SATA soruları biz bunlara SATA diyoruz. Select all that apply. Yani uygun olanları işaretle. Şimdi ben sınava girdiğim zaman 2023'ün Mart ayında girdim. 2023'ün Nisan ayında sınav sistemi değişti. Biz sınava girdiğimiz zaman şu sorulardan var ya, mesela diyelim 6 tane sana şık vermiş. Diyelim sen bunların işte burada diyor ki 2 hariç hepsi doğru. Sen 2 ve 6 hariç hepsi doğru dedin. Bu soru bizim dönemimizde yanlış sayılıyordu. Ama şu anki yeni sistemde siz diyelim doğru cevabı farz edelim. Hepsi doğru farz edelim. Tamam mı? Şu 2 işaretlenmiş ya. 2'yi de doğru farz edelim. Şu 2 işaretlemeyi unuttun. Adam diyor ki tamam sen 2 işaretlemiş olabilir, unutmuş olabilirsin. Sana bunların hepsinden puan veriyorum. Cevabın yanlış değil. Tamam mı dostlar? Bilginiz olsun. İyi denk geldi bu. Bunu kapatıyorum. Böyle bir sürü PDF'i var. EKG'ler var. Her şey var burada ya. Bu çok güzel bir kaynak. Bunlara çalışacaksınız dostlar. Bakın her şeyi supraventriküler taşikardi. Burada diyor ne yaparsın ilk? Sana her şeyi söylüyor. Bak diyor ilk önce vagal manevra diyor. İlk önce diyor bunu yapacaksın. Sonra diyor adonezin yapacaksın ama diyor hızlı vereceksin. Sonra diyor en son diyor kardiyoversiyon yapacaksın. Ama şeyi açacaksın. Bunun adını unuttum ya. Sayın neydi? Onu açacaksın diyor. Tamam mı dostlar? Şimdi bunu da kapatalım. Hatta bakın Torsades de Pointes. Bunda da diyor ki muhtemelen düşük magnezyumdur bunun. Sebebi ilk önce diyor magnezyum sulfat verilir tedavisinde. Bakın ne demiş? Enklex tip. Bunu not alacaksın demek bu. Bilgin olsun dostlar. Sakın unutmayın bak. Şimdi bunu kapatıyorum. Tamam mı? Burayı anladıysak kapattım. Videolara falan baktık. Burayla işimiz bitti. Ben bunu kapattım. Şimdi burayla da işimiz bitti mi? Ben bunu da kapatıyorum abi. Bakın size ikinci önereceğim sayfa. Burası Klimek'in sanırım Klimek arada buranın yayınlarına katılıyor. Şimdi böyle sorular veriyor size. Diyor ki bir hasta var. Bipolar olanzapin 5 mg günde 2 sefer ve lamotrigin 25 mg günde 2 sefer order edilmiş. Hangi yan etkiyi ciddi yan etki diyor hemen şey yapmalı. Sen söyle. Doktora diyor haber vermeli. Select all that apply. Bak bu bir SATA sorusu. Bence kızarıklık. Bak ben sınavda olsaydım bunu ne yapardım biliyor musun? Nausea yani kusma olabilir. Sedasyon, ben kızarıklık, hipernatremi bir de muscle rigidity diyor ya. Ben sınavda olsaydım bunun cevabını böyle işaretlerdim. Sınav yaklaşık 1,5 yıl oldu sınavı geçeli. Tamamen kendi nasıl söyleyeyim tecrübelerimden yola çıkıyorum. Bakayım cevap neymiş merak ettim. Burada kadın açıklıyor. Şimdi ben sesini kıstım. Güzel güzel. Hatta şöyle bak altyazı da açabilirsiniz. Eğer şeyse anlamıyorsanız. Kapatayım altyazıyı. Abla cevabı verdi. Bismillah de hadi de. Ama cevabı vermeyecek bu. Aa gördün mü bak. Çünkü aklında kalmış abi. Kızarıklık şey. Kızarıklık önemli. Hipernatremi önemli. Muscle rigidity önemli. Bunlar benim aklımda kalmış. Neyse. Bu sayfayı takip edin. Tamam mı? Sayfayı açayım ben size. Bakın 112 bin tane abonesi var. Hatta bu sayfa
Eğer ben yanlış hatırlamıyorsam çok şey olmaması lazım ya. Bu kaç yıllık bir sayfa? Görüyor musunuz? 2 yıl olmuş, 100.000 abonesi var. Yani hemşirelerin çoğu bu sayfayı takip ediyor, bilginiz olsun. Şimdi bu sayfayı kapattım. Abi bu Mark Klimek. Bu adam bu işin duayenlerinden biri, tamam mı? Bu adamın yine aynı sayfaymış gerçi. Bakın şu Blue Book. Bunun bir tane mavi kitabı var. Ben şimdi onun ses dosyalarını açıkçası internette bulamadım. Bulsaydım koyacaktım onu da. Bu mavi kitabı internette bulabilirsiniz. Hatta Mark Klimek Blue Book, pardon, Blue Book Download diyelim. Free Download diyelim. Buradan bunu bulup indireceksiniz bir yerde, tamam mı? Hatta şeyde var. Dediğim gibi o Göçmen Hemşire Telegram grubunda var dostlar. Bilginiz olsun. Hatta bak unuttum. İngilizce için size şey vermiştim ya. Kitap falan demiştim ya. Oxford kitapları da o şeyde var. Ben unutmuşum. Onu da şimdi söyleyeyim. Oxford kitapları, Göçmen Hemşire Telegram grubuna giriyorsunuz. Orada link var, paylaşılmış bütün dosyalar. Orada emir dosyası var. Emir dosyasının içinde Oxford hikaye kitapları var. Bilginiz olsun. Mark Klimek amcayı dinliyorsunuz abi. Onu söyleyeyim. Bu adam bu işin duayeni. Öyle ipuçları veriyor ki inanılmaz. So let's talk about it. A living will tells the healthcare team what. What. Always think what. A will tells what. Tamam mı? Bunu kapatıyorum. Şimdi dostlar, bu adam çok güzel soru çözüyor. Hatta biz de çözelim. Bakın ne diyor? Ameliyattan, yani MedSearch'ten bir MedSearch'teki bir hastaya bakıyor diyor. Bir de bak şunu söyleyeyim size. Şimdi soruyu okuyorsunuz ya. A nurse is providing care for a client in the medical surgical unit. Which nursing intervention post or biopsy is the priority? Burada diyelim bir cümleyi, bir kelimeyi bilmiyorsunuz. Ona takılıp kalmayın. Sorunun genelini anlamaya çalışın. Şimdi ben o hatayı yapıyordum. Anlamadan her kelimeyi yazıyordum. Lan bir baktım. Abo 200 sayfalık bir şey çıkmış. Kardeşim, her şeyi anlamak zorunda değilsin. Genel olarak ana hatlarıyla anladın mı? Tamamdır. Orada adam bir kelime koyar. Ya belki İngilizler bile onu kullanmıyordur. Tamam mı? Yani bak, hastalıkla ilgiliyse falan o ayrı bir şey. Onu bileceksin. Ama oraya bir kelime koymuş. Onu bilmiyorsun. Onu çok şey yapma, tamam mı? Kafaya takma. Genel anlamıyla ben bu soruda ne anladım? MedSearch'te ünitesinde bir cerrahi ünitesinde bir hasta var diyelim. Daha yeni liver biyopsi yapmış. Hangisi şeydir diyor. Önceliklidir. Assess the for competition of the informed consent gauge. Inform the client of the importance of maintaining bed rest for several hours. Hasta diyor işte dinlenmelidir. Tamam da bu öncelik değil yani bak. Burada sana diyor ki öncelik. Şunları sakın kaçırmayın ha. Diyor ki hangisi önceliklidir? Bu öncelik değil. Tamam, hasta dinlensin ama öncelik değil ki. Assess biopsy site for bleeding. Bak bu önemli. Çünkü karaciğer kanarsa Allah muhafaza sıkıntı. Poison the clinic spine. Prevent bleeding. Hayır bak. Bu benim hatırladığım kadarıyla ya sağ ya sol sağ tarafına mı yatıyordu ya? Spine değil. Ondan kesin eminim. Abi ben sınavda olsam bu soruyu C3 işaretlerdim. Çünkü kanama önemli abi. Ameliyatlardan sonra kanama çok önemli. Bakalım ne demiş. Bak bu adamın yine dediğim gibi anlamıyorsanız açın abi alt yazısını. Dinleyin. Because in this one you have several answers that could be Could be olabilir diyor ama en önemlisi ne? Şimdi bu adam güzelce açıklıyor da abi nerede sorun cevabı, hadi da. Bak biri şey yaptı. 4'ü attı. Bak gördün mü? Çünkü şey önemli. Sınavı gözünüzde büyütmeyin abi. Sınav bizim hemşirelerin hepsinin yapabileceği, geçebileceği bir sınav. Bak bunu kapatıyorum. Tamam mı? Burada anlaştık mı? Bu adamın sayfası bu. Bak 100.000 takipçisi var, görüyor musun?
Yani böyle bir sayfanın 100.000 takipçi alması ne demek? Bütün hemşireler hemen hemen NCLEX'e hazırlanan hemşireler bu kanalı takip ediyor. Bak. Bunu kapattım. Abi YouTube'a yazıyorsun, tamam mı? YouTube'a yazıyorsun. NCLEX question and and answer. Bak tiotropium ne bromide güzel. block the neurotransmitter acetylcholine and are effective in managing chronic asthma symptoms. In a COPD patient, Bak soru administered 5 diyor. supplemental oxygen through a non-rebreather mask. Which parameter in the arterial blood gas analysis best reflects the efficacy of the oxygenation therapy? A. pH. B. Partial pressure of arterial oxygen, PaO2. C. Bicarbonate, HCO3. D. Partial pressure of arterial carbon dioxide. Bunun cevabı ne arkadaşlar? Hadi bakalım. Hasta koa hastası. Düşünün bakalım. Ben de bir düşüneyim. Oksijen terapisinin pH ben sınavda olsam buna B PaCO2. derdim ya. The correct answer is option B. The PaO2 value is the doğruymuş. Gördün mü? primary and most direct measure for assessing the success of oxygen therapy in the Ama çok güzel anlatıyor, görüyor musunuz? Böyle sürekli şeyler falan this context. resimlendiriyor The falan. İnsanın PaO2 aklında level kalıcı helps in oluyor. determining the adequacy of oxygen supplementation and in making necessary adjustments to the patient's oxygen. Tamam. Bu sayfayı da alın abi. Bakın. 25.000 abonesi var adamın. Eğitim sayfası 25.000 abonesi var. Görüyor musunuz? Demek ki birçok hemşire bunu takip ediyor. NCLEX'e hazırlanan. Bak geçen yıl açılmış. Görüyor musun? Kapatıyorum abi. Şimdi iyi güzel her şeyi söyledik. Peki soru bankası. Kardeşim sen güzel anlattın. Tamam iyi. Peki biz nereden çalışacağız? Abi soru bankası bak. 1. UWord. Bak en iyilerini söylüyorum sana, tamam mı? Sen istersen başka kaynaklardan da çalış. Sounders'tan çalışabilirsin vesaire vesaire. Bak ne kadarmış şu anda. Hemen bakalım. Medical. Bak Assemble görüyor musun? Bu da doktorların hazırlandığı sınav. Aslında bu UWord gerçekten çok güzel bir site. Hatta bunu oluşturanlar hep doktorlar böyle. Sınavlara hazırlıyorlar insanları. NCLEX-RN. Abi ne kadarmış şu anda? Bakalım fiyatına. Şuralarda bir yerde yazması lazım. Tamam fiyat. 7 gün diyor ücretsiz. 30 günlük $140. Bak self assessment. Bunlar da nasıl söyleyeyim? Hani sınava girmeden önce kendinizi bir deneyebilirsiniz. Belli bir şeyin üstünde puan aldıysanız o zaten size ortalamayı gösteriyor. Ortalamanın üstünde aldıysanız demek oluyor ki ya siz bu sınavı hani geçebilirsiniz anlamında, tamam mı? $139, $250 90 günlük 3 tane veriyor. Self assessment veriyor. 500 tane yeni NewGen NCLEX sorusu var. Az önce bahsettim ya Nisan'da değişti diye. Artık NewGen oldu. Tamam mı? 2300 tane de soru var. Tamam. Buradan da soru çözeceğiz. Bir de Archer. Archer Review. Bir de burası var. Burasının fiyatı biraz daha uygun. Bilginiz olsun. Tamam. Nursing. NCLEX-RN. Bakın bu ne kadarmış. Bir de şunu söyleyeyim. Girdiğiniz NCLEX sınavının ücretini çoğu ajans size geri veriyor. Ve İngilizce sınavının ücretini geri veriyor. Ama bir tanesini veriyor. Yani öyle her girdiğinizi vermiyor. Çoğu veriyor ama. Buy now diyelim bakalım ne kadarmış. Bura daha uygundu. Abi 60 günlüğü $160. Burada de var. Sen söyle. Burada ders de var. Şimdi gösteririm. Neyse. Şimdi UWord'a geldik, tamam mı? Bakın burada dashboard,
Study plan, lectures, QBank. QBank'a girdik. Şuraya. Create a test diyelim. Şimdi bu ben sizin için bir hesap açtım şeyden, uyduruktan. Dümenden bir hesap açtım. Birkaç soru dedim en azından bakalım. Şimdi bütün konular olsun, tamam mı? Soruları bir çözelim bakalım. Kaçtı? 4 tane soru çözelim. Tamam. Niye seçmedi? Ha, siz hepsini seçmemiz lazım. 4 tane soru çözelim. Şimdi diyor ki hemşire 7 yaşında bir çocuğun, ya çocuk oyun oynarken işte bir düşmüş, işte neyse artık yara olmuş, bir yarayı debride edecek, tamam mı? Temizleyecek. Ne diyor? Laserasyon yapacak diyor, tamam mı? Irrigate edecek. Yani yarayı temizleyecek. Ben size öyle söyleyeyim. Hangi aksiyonları almalı? Size az önce dedim ya, yani her kelimenin anlamını bilmek zorunda değilsiniz. Bilseniz tabii ki daha iyi. Şimdi biri çıkıp şunu diyebilir. Ya işte ya sorunun anlamı o kelimedeyse. Zaten onu bilirsin. O ayrı bir şey. Yani şimdi burada irrigate'i bilmeyecek hemşire yoktur. Tamam mı? Bahsettiğim bu değil. Başka bir kelime çıkar. Onu bilmezsin. Mesela who sustained. Ya bunu bilmene çok da, hani bunu bilmiyorsan da sen soruyu anlarsın zaten. Benim anlatmak istediğim bu. Tamam mı? Hangi aksiyonları, yani diyor ki bu işlem öncesi nasıl bir hazırlık yapmalı? Burada anlatmak istediği o. Ben sana onu söyleyeyim. Bak, bu bir SATA sorusu. 30 dakika önceden diyor analjezik ver, olabilir. Verebiliriz. Clean diyor. Yarayı diyor temizle, en kontamine alandan az kontamine alanı. Hayır. Daha tam tersi olması lazım bence. Yani niye en kontamine alandan başlarsak diğer tarafları da şey yaparız. Bu bana mantıklı gelmedi. 10 miligramlık şırınga ve 27'lik iğne ucu. Abi 10 milimlik şırınga neye yetecek? Bu da bana mantıklı gelmedi. Vaccination. Diyor ki şeye bak. Aşı takvimine bak. Önemli, niye? Hastanın ne bileyim tetanoz metanoz olmamışsa ona bakabilirsin. Bu önemli. Buna bakılır. Zaten genelde sorularda aşı çıkarsa aşı önemli, bilginiz olsun. Tamam. Basınç uygula diyor. Yani sürekli olarak diyor izotonik neyse artık o yaranın içine drenaja sık ki temizlensin. Tamam. Ben öyle anladım. Bu da mantıklı. Ama bana mantıklı geldi. Ben sınavda olsam şöyle işaretlerdim. Evet, doğruymuş. Bak, gördün mü? Bak şurada ben bunu işaretlemeseydim de bana yine puan verecekti. Nivigen soruları böyle. Burada da açıklamasını vermiş. Tamam mı dostlar? Hatta şöyle yavaş yavaş bak, görüyor musunuz? Bu böyle, bu U-Word'un işte şöyle güzel bir şey var. Sana güzelce anlatıyor. Bak, hatta burada diyor ki az irige olmuş yerden çok kontamine olmuş alana doğru diyor temizle. Bak, güzelce açıklamış, gördün mü? Hatta şöyle yapayım. Yara irigasyonu. Wound yara demek. Dostlar, böyle anlatıyorum. Ben böyle çok bilgili bir insan değilim. Onu da size söyleyeyim. İnanın şu an beni izleyen bütün hemşireler benden çok 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 daha bilgilidir. O konuda emin olun. Yani bu sınavı ben geçtiysem siz hayli hayli geçersiniz. Burada açıklıyor işte. Okuyacaksınız bunları. Geçiyorum bu soruyu. 5 yaşındaki çocuğa diyor bakıyor hemşire, orak hücre anemisi var, akut bir ağrı hissediyor, tamam. Nefes darlığı, kusma, mide bulantısı, kusma, eklem ve bedende bir ağrı var diyor. Hangisi diyor? Yani bunlara bak diyor. Bunlardan en önemlisi hangisidir? Hemen araya girmen gereken şey nedir? Bakalım. Şurada da bir şey verdim diyor. Ona bak diyor. Exhibit.
Hemoglobini 9,5 10'da. İyi abi, hemoglobin çok öyle düşük değil. Yani hemoglobin 9,5. Değil mi? Yani çok düşük değil. Şimdi hemoglobin seviyesi 9. Ha, hemoglobin ben yanlış anladım, özür dilerim. Burada size şey vermiş. Hemoglobin diyor bu arada olması gerekiyor, tamam mı? 9,5-14 arasında olması gerekiyor. Ben de diyorum ki niye bunu hem 9,5 hem 14'ü vermiş. Kafa karıştı biraz, kusura bakmayın. Sabahtan beri video hazırlıyorum, biraz beynim sulandı. Hemoglobin 9 abi, bu bir şey değil yani, bu hemoglobin 9 olabilir. Abi bak. Şimdi ağrı zaten orak hücre anemisindeki en belirgin şey ağrıdır. Tamam mı bak? Ağrı. Bunu geçiyorum yani. Akut ağrı şey önemli. Birden yeni başlayan ağrı önemli sorularda. Her zaman aklınızda bulunsun. Şişme. Ellerde ve ayaklarda şişme. Ya bu da önemli ama ben şu ikisi arasında kaldım ama şu spleen dalak mıydı neydi bunun şişmesi, elle diyor palpe ediyorsun ve şişmiş diyor. Ben sınavda olsam bunu işaretlerdim abi. Bak şu da önemli ama bunu ben unuttum ya, o hastalıkta böyle bir şey oluyordu sanki. Ben sınavda olsam 1 derdim. Ah, doğru çıktı. Bak bu soru zor bir soru. %37 bunu doğru yapmış, bilginiz olsun. Sınavda bunu doğru yaparsanız iyi puan getirir. Yani iyi puan getirir demeyeyim de sınav mantığı şöyle. Soru çözemediğiniz zaman size sürekli o alandan soru soruyor. Ve mesela böyle bir soruyu sorduğunuz zaman bilgisayar şöyle düşünüyor. Ya bu adam %37'nin çözdüğü soruyu çözdü. Demek ki bu konuda iyi deyip başka bir konuya geçiyor, bilginiz olsun. Geçiyorum abi, çok uzadı video. Soruları hızlı geçiyorum. Neredeyse 1 saat olacak. Bak diyor ki hemşire ilk önce genel olarak diyor ki hemşire ilk önce hangi hastaya bakmalı? Bak şimdi bakıyoruz. Orak hücre anemisi var. Bak yeni başlayan ağrı. Bak bu önemli. Bu dursun abi. Yeni başlayan ağrı her zaman önemlidir. Pnömoni diyor. 38,1 ateşi var. Antibiyotik alıyor. Tamam, zaten pnömonide ateş olur. Bir de aklınızda bulunsun, bak mantık bu. Pnömonide ateş. Abi zaten pnömonide ateş olur. Tamam mı? Bilginiz olsun yani. Abi tamam, bunda bir şey yok ki. Gray disease diyor. Kalp atımı 110, tansiyon 12-80. Ya bunda bir şey yok ki, bu normal. Diabetes mellitus has an elevated serum glucose level and ya tamam, diabetes mellitus önemli yani, buna Lispro şey miydi ya, Lispro uzun etkiliydi galiba ya, değil mi? Unuttum ben, bir dakika. Uzun etkili. Ya öyle bir şey hatırlıyorum ya. Lispro sanki uzun etkiliydi. Ha yok. Abi ben sınavda olsam ben 1 derdim ya. Çünkü bu orak hücre anemisinde şeyler de oluyor. Oksijen falan dengesizliği oluyor. Bir de ani başlayan bir ağrı, bir de 9 yani çok yüksek. Bak ağrı orak hücre anemisinde olur. O ayrı bir şey. Ama ani yeni başlayan bir ağrı o biraz şey. Diabetes mellitus, şeker. Ben sınavda olsam 1 derdim abi. Evet. Doğru. 4, niye ben 4'ü çok düşündüm? Bak diyor ki hiperglisemi zaten diyor diabetes mellitusta. Ben az önce dedim ya, pnömonide zaten şey olur, şeker olur. Zaten diabetes mellitusta yüksek şeker görülür. Bak mantığı gördünüz mü? Geçiyorum abi. Geç oldu. Ne diyor? Ha. Çocuk doğuyor. Omuz unuttum, distoksi miydi neydi, öyle bir şeydi. Omuz şey oluyor böyle. Doğum başı çıkıyor ya, omuz çıkıklığı gibi bir şey bu. Hatırladım şimdi. Hangi aksiyonu ilk önce almalı diyor hemşire. Bu soru biraz zor.
Yok. Basınç uygula diyor. Her anne ıkınıyor. Her ıkınmasında diyor basınç uygula. Abi çocuğun kolu olmaz. Bunu geçeceksin. Bak bunu hatırlıyorum. Böyle bir şey vardı. Document time. Zaman niye önemli? Çünkü kaç dakika geçmiş onu öğrenmesi lazım doktorun. Bunu not ediyoruz. Tamam. Bak yine basınç. Abi basınç uygulamayacağız. Hayır. Bunu geç. Basınç uygulamıyoruz. Çünkü çocuğun omuzu orada çıkmış yani. Çıkmış demeyeyim de o kayma mı ne bir şey. Ben şimdi tam doğumcular bilir. Doğumcular yazsın lütfen. Yok bu da yok. Tamam yardımcı gelsin. Yardımcı olur. Bu da şeydi. Ben sınavda olsam 2-3 derdim. Bu forceps kafasını tutup çekiyordu sanırım. Onu yok kullanmıyoruz. Asist yok. Bunu da desteklemiyoruz anneyi. Annen diyor ayağını geri at. Karnına doğru yap. Karnın aşağısından böyle basınç yap. Yok ben bunu yapmazdım. Ben sınavda olsam 2-5 derdim abi. Bilmiyorum. 3 de varmış. Neyse. Valla ben bunu unutmuşum ya. Neyse yapacak bir şey yok. O da nazarlık olsun. Bak burada açıklıyor. Görüyor musunuz dostlar? Shoulder dystoxia'da ne olur diyor. Bir Mark Robert manevrası yap diyor. Suprapubic pressure yap diyor. Tamam. Video çok uzun olmasın diye yapıyorum. Geçiyorum. Yine buradan açıklamasını falan okursunuz. Bak diyor yapacaksın. Zamanını yazacaksın. Sözlü olarak da diyor söyleyeceksin. 2 dakika geçti, 5 dakika geçti. Bunu yapacaksın diyor. Bak şurada verdiği. Bir de yardım çağıracaksın diyor. Tamam. YouWord böyle arkadaşlar. YouWord güzel bir kaynak. Buradan çalışabilirsiniz. Şimdi YouWord'u da kapatıyorum. Archer var. Bak Archer'da böyle. Hatta burada şeyler de var. Dersler de var biliyor musunuz? Belki açarım birazdan. Buradan da bir iki soru çözelim. Archer'ın soruları bana çok garip geliyordu her zaman. Doğumun ikinci evresinde bir kadını değerlendiriyor diyor. Hemşire. Hangi bulgu diyor hemen doktora yani sağlık hizmeti sunan kişiye yani doktora hemen bildirilmeli. Select all that apply. Bakalım. Kalp atımı 170. Abi sanırım 160'tı ya. Kalp atımı 160'ın üstü sıkıntılıydı sanki öyle hatırlıyorum. Ben bunu işaretliyorum. Early deceleration variable early deceleration. Bunu hatırlamadım. Variable deceleration. Evet onu hatırlıyorum. Öyle bir şey vardı. Şimdi onları ben tam anlamını unuttuğum için söyleyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Anne diyor ıkınırken acı hissediyor. Sanki ben öyle anladım. Tamam bu normal. Kontraksiyon var diyor. 2-3 dakikada bir. Böyle bir şey de vardı. Ben sınavda olsaydım ona 1 ile 3 derdim abi. Bakayım cevap neymiş. Evet doğruymuş. Bak bu zor bir soruymuş. Bak görüyor musun diyor 160'ın üstü taşikardi sayılır. Doğru hatırlamışım. Burada açıklamaları var. Bak burada Archer şöyle şeyler veriyor. Şöyle dersleri var. Eğer satın alırsanız girip bunları da izleyebiliyorsunuz. Tamam videoyu ben çok uzatmayayım artık yeter. Kapatıyorum bunu da. Hatta dur bakayım Archer. Ben sizin için fake bir şey oluşturdum da oradan girdim. Birkaç soru çözmek için. Tamam. Videosunu da göstermek istiyorum da size. O yüzden giriş yaptım. On demand videolar. Farmakoloji. Bak bu Archer'da böyle dersler de var. Girip izleyebiliyorsunuz.
Bu da sanırım Filipin merkezli bir şirkette eğer yanılmıyorsam. Buradakiler hemşire ama. Yani buradaki soruları da açıkçası çözmenizi tavsiye ederim. where it is safe. And the lower that range, the smaller that number, the less safe that drug is. Let's say instead of 100 milligrams of a gap, we only had 1 milligram. Anlatabildim mi arkadaşlar? Evet, bu şekilde NCLEX'te size elimden geldiğince anlattım. Çalışma şeylerini anlattım.